Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün iftarda yapabileceğimiz harika bir İzmir köfte tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Bugün iftar soframız için çok güzel bir ana yemek tarifiyle geldim değerli izleyicilerim. Öncelikle İzmir köftemiz için 1 kilogram kıymayı yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine de 2 tane büyük boyda soğanımızı rendeleyelim. İçerisine ilave edelim. Kıymayla soğanı şu şekilde biraz karıştıralım. Üzerine 2 adet yumurta kıralım. Değerli izleyicilerim, sizler isterseniz bu tarifi 500 gram dana kıymayla da yapabilirsiniz. Tarifi yarıya indirerek. Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Üzerine yarım demet ince kıyılmış maydanozumuzu da ilave edelim. Üzerine 2 su bardağı galeta unu ilave edelim. Köftemizi yoğurmaya başlayalım. Eğer galeta unumuz az gelirse ben biraz daha ilave edeceğim. Eğer köftemizin yumuşak olmasını istiyorsak sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Köftemizin içerisine bakın şu şekilde yarım su bardağı suyu ilave edelim. Eğer köftemizin yumuşak olmasını istiyorsak tekrar söylüyorum değerli izleyicilerim. İçerisine yarım su bardağı su ve birazcık da sıvı yağ ilave edeceğiz. İçerisine yarım su bardağı daha galeta unu ilave edelim. Çünkü galeta unumuz biraz az geldi. Toplamda 2,5 su bardağı galeta unu ilave ettik. Köfteyi 10-15 dakika kadar güzel bir şekilde yoğuralım. Çünkü ne kadar güzel yoğurursak köftemiz o kadar lezzetli olacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika kadar yoğurmuş olduğumuz köfte harcımızı bir kenara alalım. Bu tarifim için ben böyle büyük bir fırın tepsisi kullanmak istedim. Sizler de istediğiniz şekilde boyutlarda tepsiler kullanabilirsiniz. Köfte harcından bakın bir yumurtadan birazcık küçük olacak şekilde harcımızdan alıyoruz. Elimizde şu şekilde yuvarlayarak ince uzun fazla kalın olmayacak şekilde köftelerimize şekil veriyoruz. Bakın. Aralarına patates koyacağımız için köftelerimizi birer santim veyahut ikişer santim aralıklarla tepsimize diziyoruz. Zaten pişince de köftelerimiz çekecektir. Araları güzelce açılıp kolaylıkla pişecektir.
Evet, hazırlamış olduğumuz köftelerimizi bakın aynen bu aralıklarla şu şekilde tepsimize dizdik. Hazırlamış olduğum bu ölçüden tam 2 tepsi köftemiz çıktı değerli dostlarım. Toplamda 2 tepsi köftemiz çıktı değerli izleyicilerim. Bunun için de ben toplamda 4 adet orta büyüklükte patates kullandım. Bunun için patateslerimizi öncelikle ortadan ikiye bölelim. Daha sonra ince ince şu şekilde dilimler yapalım ki aralarına koyduğumuzda çabucak pişebilsinler. Köftelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 15-20 dakika kadar ilk aşamada birazcık pişireceğiz. Köftelerimiz pişerken biz de bu arada sosunu hazırlayalım. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağımızı sos tavamızın içerisine alalım. Tereyağımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Tereyağımız tamamen kızarınca içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Domates salçasının kokusu çıkana kadar şu şekilde birkaç dakika kavuralım. Üzerine 1 kase domates püresi ilave edelim. Üzerine 1 çay kaşığı dolu dolu pul biber ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Sosumuzu tamamen lezzetleri birbirine karışana kadar bir 5-10 dakika güzelce kaynatalım. Sosumuzun güzel bir kıvamda olmasını istiyorsak içerisine 1 yemek kaşığı kadar bu aşamada un ilave edelim. Kavrulan unun üzerine yaklaşık 1 litre kadar ılık suyumuzu azar azar ilave edelim ki sosumuzda topaklanma olmasın. Bakın bu şekilde de hep karıştıralım kaynayana kadar. Evet, suyumuzun tamamını ilave ettik. Şimdi sosumuzu güzelce kaynamaya bırakalım. Evet, sosumuz kaynamaya başladı. Evet, sosumuz pişti. Pişen sosumuzu bir kenara soğuması için alalım. Yemeğimizin üzerine ilave edeceğimiz domateslerimizi ve biberlerimizi de bakın bu şekilde güzelce doğrayalım ve önceden hazırlayalım. Bir tepsi için ben 6 adet biber, 3 adet de domates kullandım. Biberleri ve domatesleri fazla küçültmeyelim ki pişince tepsimizin üzerinde şöyle görselliği güzel olsun değerli izleyicilerim. Değerli izleyicilerim, videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir de bildirim zilini aktif hale getirirseniz yeni atmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ve videolarımın altına ufak da olsa bir yorum yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, üzeri için domateslerini ve biberlerimizi de bu şekilde doğradık ve hazırladık. Şimdi 20 dakika kadar fırınımızda pişirmiş olduğumuz köftelerimizi çıkardık ve sosuyla buluşturalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde her yerine gelecek şekilde
hazırlamış olduğumuz sosumuzu köftelerimizin üzerine döküyoruz. Tenceremizin içerisinde birazcık sos bıraktım. Kaynarken dışarısına taşmasın diye. Daha sonra birazcık çektikten sonra o sosunu da tekrar üzerine ilave edeceğim. Şimdi de üzerinin domates ve biberlerini bakın bu şekilde aralıklarla dizelim. Domatesi, biberi ve sosuyla buluşturmuş olduğumuz yemeğimizi şimdi tekrar yarım saat pişirmek üzere fırınımıza sürelim. Yemeğimiz pişti. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.